arkadaşlar. Sesi düzeltir misiniz? Nasıl düzelteceğimi bilsem nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Çok mu kötü arkadaşlar ses? Bilmiyorum ki sebebini. Yani bilmiyorum yani. Şu an iyi canım. Yani yapabileceğim tek şey yayını kapatmak olur. Ve o yani. Başka bir şey yapamam. Sonuçta nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Normal yayın açtım. Bu sıralar YouTube'un genelinde bir canlı yayın yaparken bir problem var arkadaşlar. Videolar yüklenirken mesela canlı yayından çıkıyorum. Ertesi gün hala o videoyu yükleyeceğim hem de canlı yayın. Yani bazen diyorum işte Instagram'a geleceğim falan ama video yüklenmiyor ki. O yüklenmeden de açmak istemiyorum, hiçbir şey içe takılacak kalacak. Yani bazen oluyor. Hayır düzeldi demişsiniz. Bak işte üçüncü kişilerin enerjisi girdi mi arkadaşlar? Daha başlarken kendilerini belli ediyorlar. Şimdi gel de bu açılımı yap yani. Haksız mıyım? Şimdi kim bilir nasıl enerjilerle nelerle karşılaşacağız. Kim bilir neler söyleyecekler. Yani şimdi araya giren üçüncü kişiler dedik ya, isimleri geçti ya arkadaşlar, tamam artık yani. Çünkü normal açılımlarımızda farkındaysanız gayet güzel tıkır tıkır gidiyor. Ama bu araya giren fitne fesatların adı bile geçse yani yayında bir problem oluyor. Siz de fark ediyorsunuzdur zaten. Evet, bakalım araya giren, aranıza giren arkadaşlar bu partner olabilir. Ondan sonra ya da işte ne bileyim aileden birisidir. Kolektif bir açılım, bunu unutmayın. Kendi hayatınıza göre işte herkesin üçüncü kişisi farklı tabii ki. O nedenle o şekilde düşünmenizi istiyorum. Bakalım ilahi adalet onlar için tecelli ediyor mu? Ne ile başlasak şu an, nedense içimden o yani bundan final kartı alacağım 3 tane, en son bunu çekelim kenara alalım. En son onları da açmayacağım zaten. Bir bakalım, bir şunu alalım önce, enerjisine bir bakalım. Bak ağacı şöyle koyacağım. Ya çok sinir olur diyorum yani, öyle bir şey söylüyor ki. Hani der ya işte zaferi ben kazandım. Şöyle bir zafer işareti çakarlar ya arkadaşlar. Yani araya giren üçüncü kişi sanki biraz onun böyle verdiği bir sarhoşluk mu desem. Yani bir o şey var, rahatlık var. Anlatabildim mi? Yani ben kazandım dediği bir hava, bakalım sonuçta kim kazanacak hepimiz göreceğiz. O üstte yine birkaç tane şundan alacağım. Tabii canım. Özellikle bakın araya giren, hep söylüyorum. Beyler sizin için de hep bir kadını veriyor araya. Kızlar sizin için de maalesef bir kadını veriyor. Mesaj ve kaos. Mesajla birlikte gelmesi yani kaos yaratan bir haberin gelmesini anlatıyor aslında. İki kart birden düştü ya arkadaşlar. Şimdi devam edelim de sonra hepsini birden anlatacağız. Şimdi. Şimdi şundan da alalım isterseniz. Bundan da, ay bunu açmayacağım. En son dedim onu, bir de açıyorum ya. En son o kart. Hadi bakalım. 2. Açmayacağım diyorum. Elim açmaya gidiyor. Ben genelde kartları kapalı koymam biliyorsunuz. Ay yine açtım. Neyse kapattım. O 3 kart final olacak. Yani bir çeşit mühür olarak aldık onu. Nedense böyle bir o kahin kartlarından almak istedim o mührü. Sebebini bilmiyorum. Ama o geldi içimden. Mührü onunla atmak istedim. Bakalım bize nasıl bilgi verecek. Hadi bakalım.
Bakalım neler anlatacak. Zamansız zamanda anlatsın bize. Haydi bakalım. Zamansız zamanda anlatsın bize. Zamansız zamanda anlatsın neler oluyor, neler yaşanıyor. Of. Yıkılan kule. Of of of. Hep tersleri geliyor kartların farkındaysanız. Yine tersi. Hep tersleri geldi. 2 tane kartın düz yüzü geldi. Geri kalan hepsi ters. Hepsi ters arkadaşlar. Şimdi bakalım devam. Yine mektup. Bakın kötü bir haber alıyor. Bu gri bulutun yanına mektup attı. Evet, o haberi güzelleştirmek istiyor ama. Ay, şuna bak. Konu da belli. Ve son alacağım kartlar. Bir sıra daha alıyoruz. Destek. Çünkü farklı şeyler anlatıyor burada. O yüzden alacağım. Sinek 4. Karo 4. 4'lerden gidiyoruz. Hadi bakalım. Sinek 2. Yine 4. Bütün 4'leri aldım. Sinek 4. Karo 4. Kupa 4. Joker. Ve kupa 5. Tamam. Evet. Şunları bir toparlayayım arkadaşlar. Sonra dağılmasın ortalık. Evet arkadaşlar, hazır mısınız? Hazırsanız açılıma başlamak istiyorum. Hepinizin en yüksek hayrına olsun. Bakalım neler söyleyecek üçüncü kişiler. İlahi adalet tecelli ediyorum. Ay, konuşamamaya da başladım ya. Bu üçüncü kişiler çok fena. Evet. Diyor ki, şimdi vakvak ağacıyla başladı arkadaşlar. Vakvak ağacı da yani ulaşılabilecek son noktayı anlatır bize. Yaşadığı yere bağlanmaktan bahseder. Ulaşılabilecek o son noktayı anlatır. Yani ummadığı boyutlara ulaştığını, o da bu kadarını beklemeyen, ben de bu kadarını beklemiyordum diyor. Yani bu kadar büyük bir zafer beklemezken harbiden ben zaferi elde ettim. Ve arkasından da maalesef ki diyor ki ben çok çabaladım ve çabamın, emeğinin karşılığı da çok büyük oldu diyor. Bunun sonucunda bakın, çabalamanın sonucunda çok büyük bir zafer kazandığından bahsediyor. Yani zaferi de, yine zafer de çabayı anlatırız arkadaşlar. Bu hayatta büyük bir çabadan bahseder. Büyük bir çaba ama kendi hayatıyla ilgili, aslında kendi menfaatini düşünerek yaptığı bir çaba. Yoksa hani sizin aklınızdaki kişiyi düşünerek değil, kendini düşünerek yaptığı bir çabadan bahsediyor ve bunun sonucunda büyük bir zafer elde ettim diyor. Evet, bakalım şimdi neler yaşıyor dediğimizde aslında huzurlu günlerden bahsediyor. Yani ilk başta bu durumun ona çok rahatlık verdiğini, huzur verdiğini, bunun yanı sıra da arkadaşlar, huzurun yanına da attığı karta bakar mısınız? Yani kötü. İlk başta tabii ki işte dediğim gibi ferahladığını, huzur bulduğunu, başarılı görüyor kendisini ya. Başarı elde ettim. Arada üçüncü kişi için dinliyorsanız sevgili arkadaşlar, mutlu olduğunu söylüyor. Yani bu sonuçtan elde ettiği bu zafer olarak veriyor. Yani biliyorum belki üzülüyorsunuz hani ben böyle konuşunca, ama şimdi gelen kartlar ortada. Ne diyor?
işte son şey ne kadar çaba sarf ettiğini, bunun sonucunda işte çok büyük emekler, çok büyük çabalardan sonra büyük bir zafer elde ettiğinden bahsederken bu durumun onu hani mutluluğa götürdüğünü, işte huzura, ferahlamış, rahatlamış, uzun vadeli diyor planlar yaptım. Benim diyor niyetim hani kısa vadeli değil, gelecekle ilgili planlar yaptığından bahsediyor ve olumlu sonuçlar aldığından bahsediyor. Eğer bir ilişki yaşayanlar için burada da mutlu bir ilişki elde ettiğini, elde etmek için bu durumlara başvurduğunu söylüyor. Fakat burada şimdi huzur dediği arkadaşlar bakın onun yanına nasıl bir kart atıyor. Görüyor musunuz? Hani o dediğimiz o iğrenç kart arkadaşlar. Burada diyor ki aslında zorla yapmaktan, mecburiyetten bahsediyor. Yani bu durumu zorla elde etmekten bahsediyor. Hatta ortaya da bakın imparatoru alıyor. Yani bir çeşit ölüm düşünün şurada. Burada imparator ve yıkılan kule bu imparatoru ortaya alıyor. Yani bu işin şeyi yok arkadaşlar. Kaçarı yok. Anlatabildim mi? Sıkıntılı durumların zaten gümbür gümbür geldiğinden bahsediyor. Zaten enerjiler bozulmuş ki burada öyle bir insandan bahsediyor ki bu insanın zaten bu enerjileri hani kendisi de bu enerjilerle oynamış olabilir. Ama hep böyle masuma yatan birisi. Kaç tane ölüm geldi buraya bakın. Bu da bir ölümdür. Bu da bir ölümdür ama bu birazcık ölüp de hani böyle cehenneme gitmek gibi. Yani öyle bir ölüm. Hani burada en azından nereye gideceğini bilmiyor. Sadece bir ölüm gerçekleşiyor. Ama burada yani burada da bu huzuru anlatırken bu kartın buraya gelmesi çok manidar değil mi? Yani bakın burada yine diyorum ya o yılanlar, çıyanlar, kafa tasları her şey var orada. Ama o huzur derken ortaya bir imparatoru alıyor ve imparatorun etrafına neyi verdi? Dediğim gibi o olumlu yönde transformation yapmayı düşünmüş ama işte burada öyle olmuyor. Transformation diyor kötü yönde. Yani yıkıma doğru aslında onu götürüyor. Aslında yaptıklarının ayağına dolanmasından bahsediyor. Bakın şimdi size özellikle kartları gösteriyorum. Çok hani rahat olun diye, üzülmeyin diye. Bakın arkasından bakın şimdi yıkılan kulenin alamadım. Yıkılan kulenin yanına attığı karta bakın mahkeme. Görüyorsunuz ama tersi attı yani. Düşünün artık yani kartların tersi yani burada bir şey var. Bir ilahi adaletin tecelli ettiğini zaten görüyoruz. Azize'nin arka yüzü. Yine her türlü sıkıntılı arkadaşlar. Arkasından ölümü atıyor yine yani alta gelen kartlara bakıyoruz. Aslında bize orada e, 4 ile de verilen bir mesaj var. 4 rakamının tekrar tekrar gelmesinde e, bir mesaj var. Geçen canlı yayında da hani 4 yıldan fazla ayrı olanlar demiştim hatırlarsanız. Ya da işte dörtlü bir tarih mi bu? Ama 4 ile ilgili bir mesaj veriliyor bize. Burada da veriliyor. Şimdi burada diyor ki evet sıkıntılı durumlar yaşanıyor arkadaşlar. Burada kaçınılmaz bir sondan bahsediyor. İşte zorla yaptırılan, mecbur bırakılan, ondan sonra şartların değişmesi için uğraşan, bu şartları değiştirmek ama kendi lehine değiştirmeye çalışan birisi. Yani onun lehine değişecek, insanlar ne düşünür, üzülür mü ya da ben başka insanların kaderleriyle oynar mıyım diye düşünmeyen bir insanın hani biraz da enerjilerle oynayarak böyle bir durum hazırladığını söylüyor ama bu durumda aslında kendisine yaptı diyor arkadaşlar. Yani aslında bu durumu kendisine yaptı. Çünkü öyle bir şey var ki burada ağ gibi sarmış onu. Hiç farkında değil. Ama başlarken nasıl diyor ki oh diyor rahatladım. Bakın ne kadar rahat suyu alıyor oradan oraya sanki bütün dengeyi bulmuş, huzuru bulmuş, ferahlamış, rahatlamış. Ama arkasından inci gibi dizildi kartlar. Dedi ki yo öyle değil. Yani o iş öyle değil. Yani senin gördüğün gibi ya da senin düşündüğün gibi değil. Yani bu geçici bir mutluluk. Sen hani her ne kadar kontrolü ele geçirdiğini zannetsen de diyor, kaosun büyüğü geliyor diyor arkadaşlar. Burada çok büyük bir kaostan bahsediyor.
Çok büyük bir kaos. Bakın burada da ortaya aldı ya bunu. Yani bu 2 kartın ortasına imparatoru alması. Size böyle anlatıyorum ki, hani, bilenler var çünkü beni dinliyorlar. Ben biliyorum onları. Hani, daha da içleri rahat etsin, üzülmesinler diye. Çünkü burada iyice onu veriyor. Diyor ki kaosun geçtiğini sandı, kaosu gidereceğini sandı ama asıl büyük kaos onun hayatına geliyor. Aslında kaos devam ediyormuş. O farkında olmayabilir. Üçüncü kişi otoritesinin olmadığını, burada bir güvensizlik var arkadaşlar. Eğer bir ilişki ise bu, işte ilişki içerisinde sorumluluk alınmadığından bahsediyor. Duygusal olarak zaten yok, zayıflık veriyor, başarısızlık veriyor. Ama bu üçüncü kişiler her kimse, birazcık kendi ihtiraslarının esiri olmuş insanlar olduğunu, açgözlü insanlar olduğunu, aşırı istekten bahsediyor arkadaşlar. Böyle hırs yapacak kadar aşırı istekleri olduğunu, o nedenle de başka insanların, hayatlarına müdahale edebilecek kadar hırslarına yenik düştüklerinden bahsediyor. Bilinçli karar veremedi diyor. Tamamen, hani, duygusal hareket etmişler, mantıklarıyla hareket edememişler ama, kendi sonlarını kendileri hazırlamış. Yani, burada büyük bir yıkımın onun hayatına geldiğini söylüyor. Ama öyle normal bir yıkım değil arkadaşlar bu. Yani ciddi anlamda bir yıkım. Çünkü başka insanları haksızlığa uğrattığını, ki bu zaten, bu tür, olumsuz enerjilerle uğraşan insanlar ilk başta kimin üzerine bunu yapıyorsa o kişinin hakkına girmiş oluyor. Onun kararıyla oynamış oluyor. Onun özgür iradesiyle oynamış oluyor. Yani bu normal bir şey mi sizce? Korkunç bir şey bence. Yani korkunç bir şey. Yani sırf ben istiyorum diye, korkunç bir şey. Zaten kişiyi ne verdi bakın. Diyor ki bu zaten diyor bir barones kendi çıkarları için diyor. Zaten bakın burada bu, transformation'ı da baronesin üstüne atıyor. Barones neydi? Çıkarları için hareket eden birisi. Çıkarları için, ya birisinin yanındaysa da onun çıkarları için ya da, eee, aşk bile yaşasa önce kendi çıkarlarını, kendi menfaatini düşünen birisi. Hatta der ki yani bu kadına ya da işte bu, kişiye, ama kadın yani onu söyleyeyim. Bu kadına diyor asla güvenilmemesi gerektiğini, hele hele ona evinin kapısını asla ve asla diyor açmamalısın. Yani o kadar tehlikeli bir kadın. Çünkü senin güvenini boşa çıkarır. Sonra hani üzüldüm deme diyor. Çünkü bu kadın eee yani, onun için önemli olan, hani, maddiyattır arkadaşlar ya da, işte, ne bileyim, hatta bu kartın açıklamasında şey derdi, onun için, hani, barones için önemli olan, hani, o devirde altınlar, mücevherler, anlatabiliyor muyum? O nedenle de, hani, erkekleri ağına düşürebilir ya da, işte, erkek, zihniyeti çok kolay kandırabilir. Onun için, hatta, bu insanın, hani, aşık oldu diyelim. Gerçek aşkı bulsa bile arkadaşlar bakın bu kadar, önemli bir konu. Gerçek aşkı bulsa bile, hani, aşkımdan ölüyorum dese bile ona hizmet etmiyorsa o kişi onu yok sayar. O derece. Yani, öyle, hani, sizler gibi, "Ay, seviyorum, ne olursa olsun, aman olsa da olur, olmasa da olur, işte, bir şekilde yaparız, ederiz." diyecek bir karakter değil. Hayır. Yani, gerçekten aşkından ölse bile, ona hizmet etmezse olmaz, yani, mümkün değil. Onu şımartması gerekiyor ama neyle? Maddi durumla ya da maddi olaylar, maddi ya, öyle bir şey, öbür türlü ikna olmaz arkadaşlar. Bu böyle bir insana, hani, alıp da bir çiçek veremezsin. Çiçek nedir ki der, solar gider de. Yani o derece. Yani onun için yani çok normal birisi değil. Çok konuşan. Zaten burada karakterini de anlatıyor onun. Bakın ne diyor? Çok konuşan, her şeye burnunu sokan bir kadın diyor. Yani bu kadın hatta çok konuşarak kendisine ve çevresindekilere zarar verir diyor. Ve ayrıca insanların arasını açar. Ve bunu yapabilmek için de enerjilerle oynamaktan korkmaz, çekinmez.
bunu yapabilir, yapar diyor. Yani tehlikeli bir kadının varlığına aslında, dikkat çekiyor. Bu kadının çok tehlikeli bir kadın olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ama öyle böyle tehlikeli de değil yani sağlam tehlikeli. Evet. Bakın şimdi burada neyi veriyor? Ay, çok güzel anlatıyor aslında. Şimdi o baronesin altına da attığı karta bakın. Karo 4. Karo 4 neyi anlatıyor? O da bize finansal durumları anlatıyor. Hatta kendinden yaşça büyük birisinden almak istediği şeyler olabilir. Finansal durum olabilir ya da tavsiye olabilir. Ama kendinden yaşça büyük birini anlatır orada. Yani kendinden küçük değil de kendinden yaşça büyük birisinden bahseder arkadaşlar. Ama çok tehlikeli birisi arkadaşlar. Yani korkulası bir insandan bahsediyoruz maalesef ki. Ama dediğim gibi ha bir de şey yani bu kendisini nasıl görür? Dev aynasında gören bir insan. Kendini çok kurnaz sanan ama yani çok affedersiniz de şey olan yani aklı kıt diyeyim de şimdi YouTube'dayız. Yani aslında aklı kıt ama işte kendini çok kurnaz, çok akıllı, çok zeki sanan bir insan. Aslında hemen karakterini ortaya koyan bir insan. Dışarıdan kendisini güçsüz gibi gösteren, ondan sonra kendini mutfakta çok hamaratmış gibi göstermeye çalışan ama hiçbir şeyde yani aslında tam böyle dört dörtlük yapamayan, sanki bir şey yapıyor. Yani ben mutfakta çok iyiyim havasını da vermeye çalışan bir kadın olarak veriyor bunu arkadaşlar. Ama yaşla ilgili bir şey veriyor. Yani ya sizin partneriniz bundan büyük ya bu partnerinizden büyük ama bir yaş şeyi var, konuşulup duruyor. Yani kendi şeyinde konuşup duruyor. Evet ama hep mağduru oynamayı görev edinen bir kadın bu arkadaşlar. Yani hep ağlayan. Hiç sevmem öyle insanları. Sürekli ağlayan, sürekli mağduru oynayan. Ama bunu kime yapıyor? İşte aklınızdaki kişi sizin eksinize yapıyor. Sizin bu hale getiren kişi yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl politik. Ondan sonra asla diyor ben diyor elimdeki fırsatları kaçırmam diyor. Yani o bunun için diyor ölümüne savaşırım, çatışırım artık her neyse bunun için ölümüne mücadele edebileceğinden de bahsediyor. Ama bu kişiye dediğim gibi yani bir felaketten bahsediyor. Bir yıkımdan bahsediyor. İlahi adalet tecelli ediyor mu? Ediyor arkadaşlar. Yani burada bir çöküşten bahsediyor. Ve bu çöküşün gün be gün hızlanmasından bahsediyor. Eğer bir ilişki ise bu ilişkide kopuş ya da işte ailesi dahi olabilir. Her neyse arkadaşlar bir parçalanma söz konusu diyor ve kaybetme söz konusu diyor. İhanet söz konusu diyor. Çünkü hani buraya kadar. Yani artık bir uyanış başladı. Arkadaşlar artık bir sayfanın kapanması gerekiyor. Yeni bir sayfanın açılması gerekiyor. Ama her şeyin bakın mahkemeyle her şeyin yeni bir boyut değiştirileceğini çünkü arınma olması gerekiyor. Bakın kılıcı suya saplamış gördünüz mü? Yani artık bir arınma olması gerekiyor. Yani geciken durumlar var, geciken olaylar var, geciken bir döngü var, geciken bir dönemin içerisinden geçmiş olabilir ki bu kişi aslında hani yaptığı şeylerle geciktirmiş olabilir bunu. Artık hiçbir şey aynı olmayacak diyor. Yani bir sayfanın kapanıp yepyeni bir sayfanın açılması gerektiğini ama bir ilişki de varsa bu ilişkide bir kayıptan bahsediyor. Ama bu kişi, üçüncü kişi, araya giren kişi ben kadın diyeceğim arkadaşlar çünkü burada inanın beyler içinde, kızlar içinde bir kadın enerjisinden bahsediyor. Bu kişi, eee yani birtakım fırsatlardan bahsediyor. Eline sanki bir şeyleri değerlendirememiş. Hani bir şeyler daha yapabilirmiş de yapmamış. Ondan sonra kendisini işte kaçırdığı fırsatlara bakıyor. Bir yandan parayla ilgili ya da bir şey birtakım kaçırdığı şeyler var arkadaşlar. Fırsat olarak gördüğü durumları kaçıracağını söylüyor. Ama bu kişi daha önce kendisini hani hep böyle çok dev aynasında görüyor ya. Evet, biraz da, şey insan arkadaşlar, bu kişi kendisini çevresine çok dindar birisi olarak tanıtıyor da olabilir. Ya da işte çok, geleneklerine, göreneklerine bağlı bir insan olarak,
tanıtıyor da olabilir ya da o izlenimi vermiş de olabilir insanlara. Hani çok, her şeyi dört dörtlükmüş gibi göstermiş de olabilir ama hiç öyle değil. Bu kişinin bir kere içinde var sorun arkadaşlar. Problemler içinde. Bir yandan kendisini çok spiritüel konulara kaptırmış olabilir. Rüyalarında bir bozukluktan bahsediyor burada ya da uykularında bozukluk, korkular. Yani korktuğu durumlar yaşanıyor. Evet, korktuğu durumlar yaşanıyor arkadaşlar. Çünkü bakın hani ölüm kartının altına bakın burada ne veriyor? Aldatma veriyor, görüyorsunuz. Aldatma ve dürüst olmayan bir şeyler, dürüst olmayan davranışlar, ondan sonra ve bunlarla karşı karşıya geldiğini, söylüyor. Gözünü her ne kadar açsa da aslında bir şeyler hani adaletin tecelli etmesi olarak düşünebilirsiniz. Yani o her ne kadar evet ben gözümü açtım, ben şunu yaptım bakın şimdi imparator gri ve altına attığı karta görüyorsunuz değil mi? Sinek ikilisi. Ne diyor? Başarıya gittiği yolda engeller olduğunu ama çok büyük engeller. Hani öyle küçücük küçücük engeller değil. Çünkü enerji bozulmuş burada bakın. Gri'nin altına atıyor buna. Yani büyük engellerden bahsediyor yoluna çıkan. Onu başarıya gitmesine gidememesine sebep olan büyük engellerden ve bunun yanı sıra da çok büyük dedikodular yapılıyor dedi arkadaşlar. Ve yine diyorum ya bir haber, kötü bir haber alacak bu kişi ya da aldı ama birisinin kaybı olabilir, ihanet olabilir ya da enerjilerle yine oynamaya çalışıyor olabilir de bununla ilgili kötü bir haber olabilir ama olumsuz bir haber. Hatta yukarıda da bakın kaosla birlikte verdi mesajı. Burada da mektubu yıkılan kuleyle verdi ama bu konuda neyle ilgili biliyor musunuz? Bu konuda evle ilgili olabilir, seyahatle ilgili olabilir, işle ilgili olabilir ya da bu kişinin evinin içindeki durumlarla ilgili olabilir. Çünkü yine altına bir 4 attı ya bize. Ondan sonra ve üzerine yıkılan kule, mektup, haber geliyor. Ama nasıl bir haber? Dediğim gibi evin içindeki durumlar ya da eviyle ilgili, evle ilgili. Yani kötü bir haber. Onun hayatında kaos yaratacak durumlardan bahsediyor. Öyle bir haber aldığını ya da aldığını söylüyor. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki gri enerjiler yani öyle çok güzel bir enerji değil. Yani sıkıntılı bir enerji. Hatta gri renk arkadaşlar yavaşlığı anlatır, hareketsizliği anlatır bize. Ve artık ortak noktada buluşmaları ya da bir araya gelmeleri yani çok mümkün değil diyor. Çünkü artık hiçbir şekilde ilerleyemediklerini, sürekli ve sürekli başa sardıklarını, aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamaya devam ettiklerini söylüyor. Yani artık yani bir şeyler olmuyor arkadaşlar. Çünkü neden? Burada engeller var. Onun önüne atılan ilahiden gelen bir takım engeller var arkadaşlar. Her ne kadar o dese de işte o olacak, bu olacak. Çünkü orada bir uyanış söz konusu. De güzel bir uyanış söz konusu. Yani ileriden gelen bir müdahale var arkadaşlar. Çünkü burada günahlardan bahsediyor. Yani bu günahlardan arınması gerektiğini söylüyor. Ondan sonra ve bunun sonucunda da zaten bu kişiye bir de ölüm korkusu geliyor arkadaşlar. Ölüm korkusu da var. Her ne kadar hayatını işte çok güzelleştirmeye çalışsa da yine altına atıyor. Hayır diyor. Yani hep bir engel, hep bir blokaj. Çünkü o bereketli bir dönem istiyor. Evet bir başlangıç yapmış hayatında. Ondan sonra ve yeniden hani doğmaktan sanki böyle küllerinden yeniden doğma isteği var bu kişide ama işte sistem buna izin vermiyor arkadaşlar. Öyle bir durum yok. Hatta bu kişi kadın enerjisi hayatına burada birisinden de bahsediyor. Bu kişi işte üniformalı birisi olabilir ya da e, mevki sahibi olabilir ya da işte onun o etiketi olabilir yani hani onun hoşuna giden bir şey var burada. Birisi var. Bir erkekten bahsediyor ama
bu kişinin güvenilmez olduğunu veriyor burada ve kötü bir haber alıyor bu kişiyle de ilgili. Yani oradan da bir kötü haberi var. Bakın 2 tane kötü haberi var bu kişinin net bir şekilde. Tek değil, 2 kötü haber geliyor bu kişiye. Ve sonra arkadaşlar, yine bakın şimdi, ay inanmıyorum ya. Gelen karta bakın. Bir de son olarak ne gelmişti? Bu geldi değil mi? Kupa beşlisi. Bu nedir? Bu da yani etrafında dolanan hasta ruhlu birisini anlatır arkadaşlar. Bu kişi kendisi de olabilir ya da bu üçüncü kişinin etrafında dolanan hasta ruhlu birisi de olabilir. Ama sıkıntılı bir durum var yani bu kişinin hayatında. Yani bir yerden öyle bir darbe yiyecek ki demek ki nasıl bir darbe olduğunu artık yani ay ne diyeyim hiç de Allah şey yapsın demeyeceğim. Çünkü çok yapmış kötülük. Kötülüklerin dibine vurmuş yani. Kötülükler kraliçesi demek ki. Bakar mısınız? 2 tane yani kırmızı desteden farkındaysanız 2 tane kart alıyoruz. 2 tane kadın geliyor. Biri barones, diğeri düşes. Al birini vur ötekine. Yani ikisi de birbirinden beter ki. Burada kadını tam anlamıyla aslında bizi anlatıyor. Sıkıntılı yani. Yaşayacak. Bakın. Şimdi Laro'ya bakalım yukarıda ne vermiş? İmparatoriçe, bilim, mesaj, kaos. Ha, İmparatoriçe ile başladık. Bir kere burada bir verimsizlikten söz ediyor ama bir hareket eylemi de anlatır. Yani hani biz ne sorduk? İlahi adalet tecelli edecek mi? Ne dedi kart bize? Eylem. Eylem nedir? Harekettir arkadaşlar. Evet, artık bir eylem zamanının geldiğini. Evet, zaman biraz uzamış da olabilir bu konuyla ilgili ama artık o zamanın geldiğini ve bunun yanı sıra da tabii bilinmeyene doğru veriyor. Yalnız bakın orada bilinmeyene doğru bir ilerleme var bu kişinin hayatında. O da tahmin edemiyor bu durumu ama kendi hayatıyla ilgili bir takım kuşkuların olduğunu ama bunu aydınlatabilmek için, yolunu açabilmek için bir takım uğraşlar içerisinde. Yani yılmıyor da bakın akıllanmıyor da bir takım uğraşlar içerisinde olduğunu fakat ne diyor burada? Ne yaparsa yapsın artık hani hiçbir şekilde başaramayacak arkadaşlar. Desteklenmiyor çünkü. Desteklenmiyor artık desteklenmiyor. Gökyüzü hareketlerinden de bahsediyor yalnız. Gökyüzündeki bir döngü ve 2 ve 5 tarih mi bu? 2 5 15 2 5 2 tane. Aa, 2 tane. 15 25 ne bilmiyorum arkadaşlar ama 15 var bir de 25 var. Ama gökyüzünde bir takım da hareketlerin tetiklenmesiyle diyor bu kişinin ilk önce olaylar nasıl başlıyor? Kötü bir haber olarak başlıyor yani net. O hayatında kaos yaratacak kötü bir haber alarak başlıyor. İşte kaos nedir? Bir patlamadır arkadaşlar değil mi? Kırılmadır. Yani hayatında bir kırılmanın olacağını ama ne olacak bu kırılma? Yayılacak ve tahribattır. Kaos kartı ilahi müdahaleyi anlatır arkadaşlar. İlahi müdahaleyi anlatır bize. Ve burada şu kart da ilahi müdahaleyi anlatıyor. Yani burada bu kişiye ilahi bir müdahalenin olacağından bahsediyor arkadaşlar. Evet, tecelli ediyor mu? Öyle de bir ediyor ki bakalım son kartlarımıza da bakalım. Hani açmadık ya ne verecek bize? Toplayacağım şunları öyle alacağım. Yani ilahi adalet tecelli ediyor mu? Bence çok kötü bir şekilde ediyor hem de. Ama hep haber, 2 tane haber alıyor bu kadın diyorum. 2 tane haber alıyor. Ama 2 haberde hayatındaki kaosun bir demek ki ilk o yayılma, bükülme, patlama diyoruz ya. İşte ona sebep oluyor. Onunla birlikte her şey başlıyor. O haberle başlıyor hayatında sıkıntılı dönem. Ama ilahi adaletin ona yaşatacağı bence hoş sürprizler. Ya hep o mu yaşatacak o hoş sürprizleri arkadaşlar? Bakalım. İşte Allah var. Onu unutuyorlar. Sen yap kötülüğü, yap kötülüğü. Oh, öyle bir dünya yok işte. Evet. Hmm.
Şimdi çok ilginç. Will ne biliyor musunuz? İrade demek. Şu kart. Onun için bir baktım kaldım ve 13 numarayla geldi. 13, 12. Kartların numarasına bakar mısınız? Pardon, şimdi gördüm. 11, 12, 13. 13, 12, 11. Sıralı, yani gerçekleşmiş arkadaşlar. Bir şeylerin hareket hali, yani artık eyleme geçtiğini aslında anlatıyor. Dizili geldi kartlar. Sıralı geldi. Ve irade dedi. İrade. İrade arkadaşlar, biliyorsunuz ki yalnızca insana mahsus olan bir seçme özgürlüğü, değil mi? Hani irade bu. Ne deriz? İradesi sağlam olan insan, işte irade konusunu hep irdeleriz, değil mi? Yani iradeyle başlaması aslında kendin ektin, kendin biçtin diyor. Evet, yani sen ettin, kendin buldun diyor arkadaşlar. Yani çünkü irade yalnızca insana mahsus olan bir seçme özgürlüğü. Ve hani bir bireyin bir davranışı yapma veya yapmama konusunda aldığı bütün kararlar ve seçimler iradenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor, değil mi? Yani iradenin olduğu yerde her zaman seçim vardır arkadaşlar. Yani bir yol vardır, iki yol vardır. Yani seçim vardır, yol vardır. Evet, yani evet, olumlu ya da olumsuz diyeceğim ama yanında gelen kartlara bakın, irade ne yöne gitmiş? Sınırlarla başladı. Sınırlar geldi arkasından. Bakın şimdi şurada bir hani fanusun içinde bir kadın görüyorsunuz, değil mi? Hapsolmuş durumda. Dışarıda güzellikler var. Bak ne kadar güzel. Özgürlükler var. Ama bir fanusun içinden bakıyor. Yani sınırlar konulmuş. Sınırlar var arkadaşlar. Yani burada ne diyor biliyor musunuz? Yani limitler der, sınırlar der bu kart. Şimdi içinde yaşadığı toplum ya da çevresinin ona yazılı olmayan bir takım sınırlar çizdiğinden bahsediyor. Engeller, yani sınırlar çiziyor. Ve bunun yanı sıra da işte bu sınırlar içerisinde yaşadığını söylüyor ve sınırları zorlayamıyor, içinden çıkamadığını, yaşamın içinde kendisine ait özel bir alan olmadığından bahsediyor. Yani yaşamla ilgili tadı kaçmış ya da işte diyorum ya, bu kişi bir partner, sizin aklınızdaki kişi ile birlikteyse düşünün yani yaşadığı durumu. Aslında bir şeyin içerisinde. Ne kadar kötü, bir fanusun içerisinde, yani hiç de mutlu değil. Ama burada ne diyor ona? Kendin ettin, kendin buldun. Yani biz sana yol gösterdik. Yani sonuçta her insanın bir iradesi var. Doğruyu da yanlışı da yapabilirdin. Yani seçme hakkın vardı. Seçme özgürlüğün vardı. Ama sen doğruyu değil de gittin yanlışı yaptın ve yapmaya da devam ediyorsun. Ve burada ne diyor ondan sonra da? İşte yani hayatının sorumluluğunu artık kendisinin aslında üstlenmesi gerekirken bu hep hayatının sorumluluğunu başkalarının üstüne yıkmaya çalışmış. Yani şefkatli olması gerekiyormuş arkadaşlar. Yani bu şefkat duygusundan yoksun bir insan. Hep kendi ihtiyaçlarını ilk sıraya koymuş. Ondan sonra o yüzden işte böyle şeylerin içine girer. Sınırların içerisine girer. Ve arkasından attığı kart beni çok ürkütüyor, bu kart. Görüyorsunuz değil mi? Korku. Yani korku kartı. Ve arkasından korkulu zamanlar, korkulu durumların yaşandığını söylüyor. Korku, yani cesur değil, korku. Ancak bu kart der ki arkadaşlar, ancak bu korku sana bir şeyler öğretebilir. Yani yoksa hani korkuların işte yararlı mı? Yararlı, onun için bu korkular yararlı. Çünkü işte burada aslında hani diyoruz ya, ilahi adalet. Hani kartta ne diyor? Ancak bu korkular seni kendine getirebilir. Hani seni korkutmamız gerekiyor diyor. Ancak bu korkular sana bir şey öğretebilir. Ancak o zaman sen başka insanların belki ne hissettiğini hissedeceksin. Belki empati kurmayı öğreneceksin. Ama bu korkuların onun için yararlı olduğunu söylüyor. Onu büyüten korkular.
olduğunu söylüyor. Ve diyor senin o aurandaki akışı dengeleyecek diyor. Hayallerini hani biraz daha oturup ölçüp tartması gerekiyor arkadaşlar. Ay çok korkunç kartlar geldi. Ne diyeceğimi bilemedim. Ay aldık, kabul ettik, mühürledik, gitti onun hayatına. Mühürleyin arkadaşlar. Mühürleyin gitsin. Şimdi bana diyeceksiniz ki ay ne kötü. Niye o yapıyor baksanıza. Şu kart bile onu ne olarak anlatır biliyor musunuz? Böyle her türlü enerjiyle uğraşabilecek karakterde bir insan, her taraftan saldırmış, her taraftan. Ama şimdi kendisine geri dönüyor. Bakın o korkular, o çirkin şeyler onunla olacak. O yüzden de kendi düşen ağlamaz diyoruz ve ona bu açılımı mühürlüyoruz. Aldık, onun adına aldık, kabul ettik ve ona yapıştırdık. O kadar, ona mühürledik. Yani sakın kendinizi alıp kabul etmeyin. Alın, kabul edin, onun adına aldım, kabul ettim ve ona mühürledim deyin. Yani iyi değil çünkü. Evet arkadaşlar, böyle söylüyor. Biz de bu açılımı burada bitirelim. Size de bir kart çekeyim istiyorum ya da bir şey soralım sizin için de. Size de bir kart, ne kart çekeyim? Hadi şunlardan çekelim bir tane size. Siz bir soru sorun arkadaşlar. Şunlardan bir tane alalım bakalım ne diyecek. Ben şu an sizin yazdıklarınızı görmüyorum. Yazıyor musunuz onu da bilmiyorum. O nedenle yazarsanız sevinirim. Göreyim ne yazdığınızı diyorum ama yazılar görünmüyor bende şu an. Bir soru sorun. Kalbinizden, aklınızdan geçen soru. Ne sorduysanız. Evet, bir şeyler sıfırlanmak üzere. Bir döngünün sonu, yeni bir döngünün başlangıcı. Sıfırlanmaktan bahsediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Önemli kararlarla ilgili bir takım durumları sormuş olabilirsiniz. Artık ne sorduysanız aslında size evet diyoruz, tamam mı? Ama bunun yanı sıra da size diyoruz ki zaten iç sesinize kulak verin. İç sesiniz size en gerçek, en doğru bilgiyi zaten aktaracaktır. Ve artık işte önemli bir kararla ilgili bir konu sorduysanız o kararın size diyor ki evet, öyle. Ama yeni bir hayatın, yeni bir dönemin başlamasıyla ilgili bir mesaj verdi arkadaşlar. Bir tane daha alacağım. Buna devam. Başka soru değil. Hep ön yüzleri geliyor. Güzel. Ay yine ilahi adalet. Evet, ediyor. Evet. Evet, üçünün de ön yüzü, güzel yüzü geldi. Ne sorduysanız evet arkadaşlar. Güzel bir döngünün başladığını, ondan sonra bir değişim, biliyorsunuz bu da değişimi anlatır. Bu da değişimi anlatır. Bu da değişimi anlatır. Üç kartta değişimi anlatıyor arkadaşlar. Ama büyük bir değişim, radikal bir değişimden bahsediyor. Sevgiyle gelen bir değişimden bahsediyor. Yeni oluşumlardan bahsediyor arkadaşlar. Eğer bir ilişkiyle ilgili bir soru sorduysanız bakın burada beyaz güvercin ve zeytin dalı, barışla ilgili sormuş olabilirsiniz. Evet, barışın geldiğini soruyor, söylüyor. Yeniden güneşi görmekten bahsediyor. İşte o hani o sıkışıp kalınmış durumdan sıyrılıp o güneşi görmekten bahsediyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda güvenden bahsediyor, sadakatten bahsediyor. Yani bu konularla ilgili de sormuş olabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra da büyük bir uyanıştan, yeniden doğuştan bahsediyor. Evet, gecikmiş olan bir takım kararlar olabilir. Bu kararların artık gerçekleşeceğini, büyük bir değişimi ama buna sebep olacak büyük bir etki var. Yani ilahi adaletin tecelli ettiğini ve bunun sonucunda da önemli bir değişimin olacağını, büyük bir başarının elde edileceğini söylüyor. Bu arada arkadaşlar yani evet siz de bir sayfayı kapatıp yepyeni bir sayfa açıyorsunuz ama
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır da diyorsunuz. Yani siz de kararlı bir şekilde elinizi şöyle masaya vuruyorsunuz. Sizin hakkınızda olumlu. Yani nasıl bir soru sorduysanız çok güzel. Güneş sizin için doğacak diyor arkadaşlar. Biz de ne diyoruz? Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyerek açılımımı burada bitiriyorum. Çünkü sizin yazdığınız hiçbir şeyi görmüyorum. Evet, sevgiyle kalın, hoşça kalın.